Çinli bilim insanları toryum yakıtının uranyuma dönüştürebilmesini deneysel düzeyde başardı. Toryum zengini olan Türkiye stratejik bir güç haline mi geliyor? Bu mümkün ama çok karmaşık ve tartışmalı. Önce toryumun ne olduğunu ve Türkiye'de nerelerde bulduğuna bakalım. Türkiye'de önemli toryum yatakları farklı kaynaklara göre Isparta, Çanaklı ve Eskişehir civarı gibi lokasyonlarda bildirildi. 2007'de yine toryum yataklarının olduğu bölge olan Isparta'da uçağa düşerek ölen fizikçi Profesör Doktor Engin Arık, Türkiye'nin toryum yatakları dünyanın en zengin yatakları. Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton toryum ile karşılayabilir demişti. Ardından da bir suikasta kurban gitti. Bu da bu konunun ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. O zamanki uçağın düşme vakasında %20 kaza, %80 de suikast olduğu düşünülüyordu ve konunun önemine baktığınızda suikast olma ihtimali ne yazık ki çok yüksek gözüküyor. Yıllar önce bize izin verilmeyen bu işi Çin başarıyor. Ancak Çin'in başarması bizim de çok işimize geliyor. Birinci senaryoda Türkiye rezervlerini sivil enerji amaçlı değerlendirir. Yatırımlar gelir, enerjide bağımsızlığına katkı sağlar. Ki enerji bağımsızlığı günümüzde çok önemli. İkinci senaryoda eğer ticari toryum teknolojisi yaygınlaşırsa madencilik ve teknoloji ihracatı ekonomiyi canlandırır. Yani biz toryumu kendimiz uranyuma çevirmesek bile bunun ihracatını yapabiliriz ve ciddi bir ekonomik gelir elde edebiliriz. Üçüncü senaryoda ise risk senaryosu. Türkiye Çin gibi toryumu uranyuma dönüştürüp nükleer bir güç haline gelmek isteyebilir. Teknoloji kontrolsüz veya şeffaf değilse uluslararası endişeler, yaptırımlar veya sıkı denetimler gündeme gelebilir. Çünkü bizim de nükleer bir güç olmamız istenmeyecektir dünyada. Her durumda uluslararası hukuk, nükleer silahların yayılması önleme anlaşması ve denetim mekanizmaları belirleyici olacaktır. Peki ne olmalı? Güçlü bir Ar-Ge planlama yapılır, enerjide bizi bağımsız hale getirebilir, ihracatıyla ekonomimizi uçurabilir. Bir de kendimiz işleyebilirsek tadından yenmez. Askeri olarak da çok büyük bir tehdit hale gelebiliriz. Şu anda bile bütün Avrupa ülkeleri Rusya korkusundan bize yanaşmaya başladığını gözünü alırsak bambaşka gelişmeler izleyebiliriz. Haberleri zaten takip ediyorsunuzdur, izliyorsunuzdur. İşte bir Finlandiya bize yanaşıyor, bir Almanya açıklamalarını görüyorsunuz. Avrupa Birliği'ne bizim dahil olmamız, onlar işte savunma sanayi açısından çok önemli olduğunu, bizimle bu şekilde işbirliği yapmak istediklerini söylüyorlar. Bugüne kadar bizi 40 yıldır kapısında bekleten Avrupa, bugün keyfinden Türkiye'yi övmüyor. Çünkü Rusya ile bir savaş kapıda, bir tehdit var ve bizi bu konuda hani orada savaşacak asker olarak görüyorlar. Biz de bu konuda artık elimiz kuvvetli olmalı ki çünkü onlar Avrupa ülkeleri yıllardır savaşmayan askeri güçler diyebiliriz. Bu konuda bir tecrübeleri yok. Bizim ülkemiz, ordumuz bu konuda çok tecrübeli. Çünkü sürekli ne yazık ki ülkemizde işte terördür vesaire, sınır dışı operasyonları vesaire sürekli bu konuda tecrübeliyiz diyebilirim. Ama Türk askeri Avrupa'nın derdi için ölmesin diye de düşünen bir kişiyim. Bu tabii ki herkesin düşüncesi farklıdır. Avrupa Birliği'nin dediğim gibi elimiz güçlü bu konuda. Onlar bizi keyfinden istemiyor. 40 yıldır bekletti insanlar durup dururken bizi istemiyor. Bu konuda artık devletimizin görüşüne güvenmek zorundayız. Nasıl gelişmeler olacak bunu da izleyeceğiz. Rahmetli Engin Arık'ta olduğu gibi olmaz ve bu konuyu işleyen uzmanlarımız çok iyi korunabilirse bizim için çok büyük avantaj olabilecek bir konu olarak gözüküyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Mutlaka yorumlara yazın. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.